Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz değerli takipçilerim. Bugün ben sizlere şekliyle, lezzetiyle çok farklı bir tarif hazırladım. Buyurun yapımına başlayalım. Öncelikle karıştırma kabına 2 tane yumurta alıyorum. Üzerine yarım çay kaşığı tuz ilave ederek çırpıyorum. İnanılmaz kolay ve az malzemeli bir tarif. Kahvaltılarınızda, 5 çayınızda atıştırmalık olarak et yemeklerinizin yanında da yapabileceğiniz harika bir tarif arkadaşlarım. 1 su bardağı süt ekliyorum. Bir tutam maydanoz ilave ediyorum. Şöyle tatlandırması için. Çırpıyorum tekrar. Biraz da kaşar peyniri ekliyorum. Dilerseniz beyaz peynir de kullanabilirsiniz. Lor peyniri de kullanabilirsiniz. Şöyle yarım su bardağı kadar kaşar ekledim ve iyice çırptım. Daha sonra üzerine bir çay kaşığının ucuyla da karabiber ekliyorum ve çırpıyorum. Malzeme listemiz bu kadar arkadaşlar. Süt, yumurta ve unla yapıyoruz. Bir su bardağın yarısını içerisine ekliyorum. Şöyle kıvamını bakacağım. Tekrar ekleme yapabilirim. İyice çırpmaya özen gösterelim. Bu şekilde iyice çırpalım arkadaşlar. Hazırlanışı 5 dakikanızı bile almıyor arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi iç harcım hazır. Şöyle tekrar yarısını ekliyorum. Toplamda 1 su bardağı un kullandım. Ve şöyle 1 çay kaşığı kadar da kabartma tozu ilave ederek iyice çırpıyorum. Evet, harcımız hazır, bir kenarıya alıyorum. Ve artık soğanı dilimliyorum. Soğanı büyükçe soğan kullanmanızı öneriyorum. Çünkü iri iri dilimliyoruz gördüğünüz gibi. Diğer küçük soğanlar incecik olur. İçine harcını koyamayız. Bu tostçuların kullanmış olduğu büyük soğanlardan kullanmanızı tavsiye ederim. Daha sonra soğanları bu şekilde ayırıyorum. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bakın ne kadar kalın. İnce olursa güzel olmaz. Hem soğan erir hem içine koyacak olduğumuz malzeme yeterli gelmez. İnce olduğu için taşar. Evet, hazırladım soğanları ve artık harcıyla birlikte birleştirmeye geçiyorum. Soğanın vermiş olduğu lezzeti tarifimizi anlatamam sizlere. Hiç abartmıyorum. Kesinlikle yediğinizde ne demek istediğimi anlayacaksınız. Tadı damağınızda kalacak bir tarif. Mutlaka ve mutlaka bir kere de olsun denemenizi tavsiye ediyorum. Ben şöyle krep tavası kullanıyorum. Normal tavada kullanabilirsiniz. Sadece yanmaz, yapışmaz olmasına dikkat edin. Bir miktar zeytinyağını aldım. Fırçayla her yerini yağlıyorum. İyice yağlayalım. Çünkü harcımızın içinde hiç yağ kullanmadık. Sadece tavayı yağladığımız yağla yapıyoruz. Soğanları tavaya alarak her tarafını diziyorum. Bu şekilde. İçe gelecek şekilde dizelim soğanları. Farklı tarifler arayanlar için kanalım gerçekten bulunmaz bir nimet diyorum. Çünkü kanalımda birçok hem kahvaltı çeşidi hem yemek çeşidi hem de çok farklı tarifler bulunmakta. Hepsini bir göz atmanızı tavsiye ederim. İlla ki size uygun tariflerim de çıkacaktır. Her soğanın içerisine bu şekilde harcımdan alıyorum. Eğer çok fazla dökerim diye korkuyorsanız kaşıkla da az az koyabilirsiniz. Bu tarifimizin en önemli püf noktası ocağımız arkadaşlar. Küçük gözde ve en kısık devirde üzeri kapalı bir şekilde pişirmeniz. Çok hızlı bir şekilde pişerse kızarır ve içi pişmez. Kısık ateşte pişirmenizi tavsiye ederim. Bütün soğanlarımın içerisini doldurdum. Biraz daha harcımdan kaldı. Şöyle 5-6 soğan daha yapacak şekilde
harcımdan kaldı. Önce şöyle kapağını kapatıp pişiriyorum. Sizinle ilk kez bu videoda karşılaşıyorsak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir de bildirim sesini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerimi ilk önce siz haberdar olursunuz. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak daha çok kitlelere ulaşmama yardımcı olabilirsiniz. Her birinizi desteklerinizden dolayı çok ama çok teşekkür ediyorum. Şöyle pişti, tersini çeviriyorum. Diğer tarafını da pişireceğim aynı şekilde. Şöyle çok da güzel kızardılar. Evet arkadaşlarım, umarım videomu izlerken sıkılmadan izlemişsinizdir. Aksine keyif alarak izlemişsinizdir. Elimden geldiğince tüm ayrıntıları sizlere vermeye çalışıyorum. Lezzetine güvenmediğim hiçbir tarifimi de kanalımda paylaşmıyorum. Evet. Bu şekilde hafif üzerini bastırıyorum. Tekrar kapağını kapatarak pişirmeye bırakıyorum arkadaşlar. Yine kontrol edelim. Gayet güzel bir şekilde piştiler. Ben öncesinde biraz daha çevirdim diğer tarafını. Şöyle bakar mısınız? O kadar güzel oldu ki. Yani keşke sizleri lezzetini ve kokusunu da gönderebilsem. Hepiniz yapın arkadaşlar. Az malzemeli 1 su bardağı süt, 1 su bardağı un ve 1 yumurta ile hazırlıyoruz. İnanın çok kolay bir tarif. Üstelik de çok bereketli çıkıyor. Ben süzme yoğurduyla servis edeceğim. Dilerseniz ketçap, mayonezle de servis edebilirsiniz. Gerçekten inanılmaz lezzetli olacaktır. Ama ben süzme yoğurtla yaptım ve lezzetine bayıldım. Sizlere bir de iç dokusunu da göstermek istiyorum. Aklınızda hiçbir şekilde soru işareti kalmasın. İçi gayet güzel pişti. Soğanlar da yumuşacık oldular. Şimdi şöyle bakın. Bir tadımlık alıyorum. Yoğurdu şöyle batırıyorum. Of of of. Gerçekten muhteşem olmuş. Ufak da olsa yorumlarınızı, görüşlerinizi bekliyorum arkadaşlar. Sizlerin yorumları ve beğenileri kanalımın büyümesinde çok faydası var. Emeklerimizin karşılığını alabilmemiz için sizlerin yorumları ve beğenileri çok kıymetli. Şimdiden hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. İçini de göstereyim arkadaşlar şöyle. Mutlaka yoğurtla yemenizi tavsiye ederim. Çünkü ben yoğurtla bayıldım. İçini de göstereyim bu şekilde bölerek. Bakın arkadaşlarım. Malzeme listesini açıklama bölümünü eklerim. Yine de aklınıza takılan herhangi bir soru olursa da yorum kısmına yazarsanız sizlere oradan yardımcı olabilirim. Hepinizin yorumlarını okuyorum. Tek tek de cevaplamayı çalışıyorum. Hepinize teşekkür ederim. Ara ara yukarıya kartlar bırakacağım. Tıklamayı unutmayın. Bir dahaki yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.